Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1963 yılına götürüyorum. Beyazlarda Robert Eugene Byrne, siyahlardaysa Robert James Fischer. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, G6. Fischer merkezi rakibine bırakıyor. Sonrasında rakibine bıraktığı merkezi parçalamaya çalışacak. G7 karesinde fili için yer açtı. G3, G2 karesinde fili için yer açıyor. C6, D5 karesini kontrol etti. Fil G2, fili uzun çapraza yerleştiriyor. D5, Fischer merkeze piyon yerleştirdi. C alır D5, gerilimi sonlandırıyor. C alır D5, at C3, D5'e baskı uyguladı. Fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. Ön E3 hamlesiyle oyuna devam ediyor. D4 desteğini artırdı ama C1 karesindeki fil piyon zincirinin gerisinde kaldı. Kısa rok şahını güvenli konuma getirdi. At G E2. At pasif bir kareden oyuna girmiş olsa da ileride F4 karesine manevra edilebilir. At C6. E5 sürüşünü desteklerken D4'e baskı uyguladı. Kısa rok şah güvenliğini sağladı. B6 fili için C8 A6 çaprazında yer açtı. B3 E3 ve D4 piyonları fili kısıtlıyordu. Fili için C1 A3 çaprazında yer açıyor. Fil A6 E2 atını açmazı alırken D3 ve B5 karelerini kontrol ediyor. Fil A3 E7'ye baskı uyguladı. Kale E8 E7 piyonu açmazı alınmıştı. Açmazdan çıktı ve E7'yi korudu. Vezir D2. Vezirini gelişti. Kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. E5. Merkez D4 piyonuna hücum ediyor. D alır E5. Gerilimi sonlandırdı. At alır E5. Değişimler sonunda G7'deki filin çaprazı açıldı ve Fischer'ın D5 piyonu sayesinde merkezde üstünlüğü var ama D5 piyonu ayrık. Bu piyon kritik kareleri kontrol etse de bu piyon baskı altında kalıp düşürülebilir. Beyazlar açısından baktığımızda D4 karesinde at için yer açıldı ve D5'e yoğun bir baskı var. Kale F D1 atını açmazdan çıkarırken D5 piyonuna olan baskıyı artırdı. At D3 Fischer atını D3 karesine soktu. Vezirin D5'e bakışını engelledi. At geriye dönmek isterse E5 ve C5 karesine dönebilir ama at oynadığında D5 hedef haline gelebilir. Ama Fischer'ın derin planları var. Vezir C2 kalesinin dikeyini açtı. Kaleye karşılık iki hafif alet almak istedi. At geriye dönerse D5 baskı altında kalacak. Fischer'dan mükemmel bir at fedası geliyor. At alır F2 çift ünlem. Tamam atı verdi ama ne olacak? Henüz bir şey gözükmüyor. Şah alır F2. At G4. Şaha saldırdı. Şah F3 karesine giderse Şah F3. 4 hamlede mat var. Kale alır E3. Şah alır G4. Fil C8. Vezir F5. Oyunu uzatmak için fil alır F5. Şah F4. Fil H6 ile Fischer mat ederdi. Nerede kalmıştık? At G4. Şah F1'e giderse at alır E3. Sülale çatalı var. Şah G1. Şah güvende gibi duruyor. At alır E3. Çatal attı veziri ve kaleyi istedi. Vezir D2. Vezir istekten çıktı ve atı istedi. At alır D1 bekliyorsunuz değil mi? At alır D1 yapılırsa kale alır D1. Burn'un kaleye karşılık iki atı var. Şahı gayet güvende. Dengede bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. Vezir D2. Fischer oyuna at alır G2 hamlesiyle devam ediyor. Fili aldı. Alet geride ama at fedasını yaparken buraları çok iyi hesaplamıştı. Şah alır G2. Almasaydı materyal geride kalacaktı. D4. Fischer atını feda etmişti. Şimdi de H1 A8 çaprazını açmak için piyonunu feda ediyor. At alır D4. H1 A8 çapraz açıldı. Fil B7. Şah G1'e giderse Şah G1.
Fil alır D4. Vezir alır D4. D1'deki kale veziri savunuyor. O zaman kaleyi saptıralım. Kale E1. Kale alır E1 yapılırsa vezir boşta kalacak. Şah F2. Vezir alır D4. Kale alır D4. A1'deki kale boşta kalır. Kale alır A1. Fischer kalite ve piyon önde oyunu kazanırdı. Nerede kalmıştık? Fil B7. Şah F1. Fischer vezir D7 geliyor. Ve Burn oyunu terk ediyor. Kale dikeyini kontrol ediyor. B7'deki fil H1 A8 çaprazını kontrol ediyor. Fischer'ın tehdidi vezir H3 girmek. Artık şahı koruyan Fianchetto fili tahtada değil. Örnek bir devam yolu olarak Şah G1, Vezir H3, fil alır D4, devamında Vezir G2, mat tehdidi var. Bilgisayar burada at C6 ya da at E6 hamlesiyle atı ver diyor. Beyazlar Vezir C2 ile savunma yapmaya çalışırsa kalesinin dikeyini açtı. Kale atı korurken Vezir de G2'yi koruyor ama bu konumda 4 hamlede mat var. Kale E1, Şah F2'ye giderse Vezir F1 bir hamlede mat var. Kale alır E1, devamında fil alır D4, şahın kaçabileceği bir yer yok. Kale E3, fil alır E3, Vezir F2 zorunlu. Vezir açmazda olduğu için Vezir G2 ile Fischer mat ederdi. Burn'un terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir D7. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.